İran Araştırmaları Merkezi'nden Oral Toğa konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sıcağı sıcağına bir konu. Güncel başlıkları konuşalım istiyoruz. Tabii netleştikçe önümüzdeki yayınlarda detaylandırıyor da oluruz GZT taraflarında. Tabii, mutlaka. İlk olarak aslında dünden bugüne geldiğimizde büyük bir olayın ardından İran iç siyasetine yansımasını merak ediyorum aslında. İran iç siyasetinde ne olacak bundan sonra bugünden baktığımızda yakın tarafta? İran iç siyasetinde şu an ciddi bir kaos söz konusu. Yani ne olacağını kestirmek, kesin olarak da şu olacak demek pek mümkün değil. Bunun birkaç sebebi var. En önemli sebebi şu, reisi bir kere önü açılan bir insandı. Yani yıllarca yatırım yapılmış, müesses nizam tarafından çeşitli seçim mühendislikleriyle bir noktaya getirilmiş bir isimdi ve sistemin içinden çıkmış bir insandı. Dolayısıyla bu devletin üst kademesindeki ciddi bir kayıp malum. Ciddi anlamda bu yatırımı boşa çıkartmış oldu. Daha 20 yaşında savcı yardımcılığından başlayarak bir noktaya taşınmış bir insan ve 2017 itibariyle de seçimlerde önce Ruhani'nin karşısında aday olarak gösterildi, kaybetti. Ardından 2021 ile beraber de Cumhurbaşkanlığına geldi. Fakat o Cumhurbaşkanlığı sürecinde de ciddi bir seçim mühendisliği yapıldı. Yani karşısında aday olabilecek Ali Larijani gibi isimleri, Zarifi zaten ses kaydı vesaire çıktığı için elenmiş oldu. Eleyerek AKK, Anayasayı Korucular Konseyi, reis neredeyse adaysız bir şekilde, karşısında rakipsiz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı görevine getirdi. Ve sonraki rehberinde kendisi olması çok konuşuluyordu. Yani Hamenei sonrası dönemde İran'ın en tepe noktası olan devrim rehberliği makamına da gene kendisinin geleceği konuşuluyordu. Fakat bu kazayla beraber bütün bu yatırım boşa gitmiş oldu. Şu an ciddi anlamda bir boşluk oluştu. Elitler arasındaki mücadele başka yöne doğru muhtemelen seyredecektir. Kalibaf'ın ismi, şu anki meclis başkanı Kalibaf'ın ismi zikrediliyor ve bu devrim rehberliği meselesinde de reisiye karşı şu anki devrim rehberi olan Ali Hamenei'nin oğlu Mujteba Hamenei'den bahsediyor ve Kalibaf'la yakın bir isim ikisi. Şu noktada ne olacağını söylemek açıkçası çok zor. 50 gün var çünkü ve 50 gün içerisinde de bir seçim mühendisliği çok zor. Peki hocam, reisi nasıl bir boşluğu dolduruyordu ve ileriye baktığımızda nasıl bir boşluğu dolduracaktı? Az önce bahsettiğiniz zaman biraz daha derinleştirelim isterim. Şu anki pozisyonu İran'da ne kadar bir etki alanı vardı, neler yapıyordu ya da mevcut durumla ilişkisi nasıldı? Bundan sonrası için planlanan reisinin nasıl bir figür olacağı düşünülüyordu? Reisi bir ekibin görünen yüzüydü aslında. Yani devrim muhafızları özellikle bu noktada önemli. Çünkü yasamanı yürütme ve yargının tamamında şu an devrim muhafızları söz konusu, güçlü durumdalar. Ve reisinin kabinesine baktığımızda da devrim muhafızları kökenli birçok ismi görüyoruz. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi olmak üzere. Aynı zamanda ostanlar da, yani vilayetlerde ki valiler de devrim muhafızları kökenlerden seçildi ekseriyetle reisinin döneminde. Dolayısıyla devrim muhafızlarının içindeki görünen bir yüzüydü reisi. Bu bağlamda reisin siyasi varlığını okumak gerekiyor ve muhtemelen gene buna ikame edecek bir isim koşturulacaktır ama bu kim olabilir şu an belli değil. Peki diğer taraftan muhalif kısmı biraz aslında konuşalım isterim. Şimdi mutlaka dediğiniz gibi bir boşluk oluştu ama bu boşluğu doldurmak için İran içerisindeki muhalif taraflar da aslında biraz aktif şekilde hareket edecektir. Nasıl bir muhalif durum var? Nasıl sahaya yansır? Hem isimler hem senaryolar açısından değerlendirebilirsek. Şimdi muhalif taraf derken aslında birkaç katman bahsedebiliriz. Şöyle ki mesela bir diasporada bir muhalefet var ki bunlar tamamen sisteme, devlete karşı bir yapıdalar. Reformistler var. Onlar içerisinde de tabii ılımlılar vesaire bölünmüş durumdalar. Bir de esasında sistem içerisinde, muhafazakar cenah içerisindeki mücadeleler bence burada belirli olacak. Evet de şimdi Hasan Ruhani gelecekte rehberlik hedefi olan birisi ve bu yönde de birçok açıklaması var. Lakin Anayasayı Korucular Konseyi tarafından da özellikle geçen parlamento seçimlerinde de veto yemiş birisi. Yani sistem tarafından çok içeride tutulmuyor. Biraz sistem dışı itilmiş birisi. Fakat kendisi ciddi anlamda bu konuda inat ettiğini söyleyebilirim. Bu süreçte Ruhani'nin açıklamalarını daha sık duymaya başlayacağımızı düşünüyorum. Ali Larijani gene reformist cenahtan aynı şekilde açıklama duyacağımızı düşünüyorum. Ama bence esas belirleyici nokta muhafazakar cenah içerisindeki sürtüşmelerin, o klikleşmelerin ne olacağı. Bunu takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bu süreç hem eskiden hem de belki yeni, hani figür çıkarma açısından, çünkü bu tür krizler hayatımıza aslında yeni isimler de katabilir ya da eskiden çok tanıdığımız, konuştuğumuz isimleri de gündeme getirir. Böyle birkaç isim ve aslında onun altında da nereye dayanacağını söylerseniz kimleri görürüz önümüzdeki süreçte? Yani şu anki pozisyona bakıldığında ki dediğim gibi önümüzdeki 20-30 günde esasında bu soruyu çok daha net bir şekilde cevaplayabiliriz. Neden? Çünkü dediğim gibi 50 gün sonra bir seçim söz konusu ve devrim rehberinin söylediğine göre süreç aksamadan sürdürülecek. 50 gün içerisinde kimlerin aday olacağını ve AKK tarafından kimlerin kabul edileceğini bakarak aslında bir fikir sahibi olmak mümkün. Ön değerlendirme bağlamında şunu söyleyebilirim. Şu an Cumhurbaşkanı'na vekalet eden eski yardımcı, şu anki vekil muhbir önemli olarak öne çıkacaktır. Çünkü bu kriz anlarında yeni
yeni isimler de ortaya çıkabilir. Bugüne kadar iddialı bir isim değildi belki Cumhurbaşkanlığı için ama ona dönebilir yani İbre. Bakiri gene sistemin içerisinden birisi. Dışişleri Bakanlığı'na gene vekalet ediyor. O da sistem içerisinden birisi olması bağlamında belki rolü genişleyebilir, büyüyebilir. Ve tabii Kalibaf, Meclis Başkanı Kalibaf. O da Cumhurbaşkanlığı için bence dikkate değer adaylardan birisi olarak önümüze çıkabilir ilerleyen süreçte. Ama dediğim gibi 20 gün, 30 gün bir süre sonrasında bu soruya çok daha net cevap verebilirim. Aslında saydığınız isimlerden böyle biraz da başlandırıp gidelim istedim. Muhbirden başlayalım. Hani tanımayanlar için hangi özellikleri öne çıkar, nasıl daha kısaca tanımlayabiliriz kendisini? Muhammed Muhbir zaten Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Aynı zamanda yaptırım listesinde olan birisi ve etkili bir Cumhurbaşkan yardımcılığı süreci oldu. Açıklamalarla çok sıkça gündeme gelen birisiydi. Direniş ekonomisi denilen İran'ın yaptırımlarla mücadelesiyle alakalı işi formüle eden kişi olduğu söylenir. İktisat alanında Hamene'nin kasası olarak da zikredilen isimlerden bir tanesi. Gene sistem içerisine yetişmiş bir isim. Şimdi helikopter kazasıyla aslında reisinin kaybı var ama bir yandan da Dışişleri Bakanı'nın da helikopterde bulması ve onun da kaybı yerine vekaleten bir ismin atanmasına neden oldu. O isim de kritik bir görevde şu anda. İran siyasetinde Dışişleri de en öncelikli konulardan biri olduğu için vekilinin önünde aslında önemli başlıklar var. Yeni gelen vekil ismi de tanıyarak devam edebiliriz. Ali Bakir de doğrudan sistem içerisinden gelen birisi. Kardeşi Hamene'nin damadı. Amcası da İmam Sadık Üniversitesi'nin, İran'daki önemli bir üniversitedir. Güvenlik bürokrasisi açısından özellikle, devlet açısından önemli isimler yetiştiği bir yer. Oranın kurucularından. Gene sistemin içerisine yetişmiş birisi ve nükleer müzakerelerde de doğrudan heyet içerisinde bulunmuş bir isim Ali Bakiri. Dolayısıyla o da aynı şekilde sistemin çocuğu olan bir isim. Vekil isimler dışında bir üçüncü isimden de bahsettiniz, Kalibaf'tan. Onu da tanımayanlar için nasıl tanımlayabiliriz? Kalibaf İran siyasetinde çok uzun süre varlık göstermiş birisi. Devrim Muhafızlığı Komutanlığı vesairenin dışında Tahran Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı da var. Kaybetti seçimleri ama sonrasında da şu an Meclis Başkanlığı gibi görevlerde bulundu İslami Şura Meclisi'nde. Önemli bir figür ve ben açıkçası Cumhurbaşkanlığı için tekrar şansını deneyeceğini, oynayacağını da düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Mujteba Hamene ile de yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde ismini duyacağımızı düşünüyorum. Hocam peki uluslararası alana gelmeden önce sonraki seçim gündeminden bahsedelim. Şimdi rehberlikten çok bahsettik ama biz nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi İran yönetiminde nasıl bir sistem var? Cumhurbaşkanı ile rehberin ilişkisi, organizasyon şeması aslında nasıl işler? Onda tam bununla alakalı bir video yaptık zaten baştan sona. İlgililer bakabilir. Çok kısaca bahsedecek olursam rehber anayasal olarak birincil pozisyonda. Devrim rehberliği velayeti fakih düşüncesine dayanan bir makam. Nedir velayeti fakih? Şah dönemine yapılan bir eleştiri vardı zamanında. Şahın dinsiz politikalar yürüttüğü, gayrimilli politikalar yürüttüğü düşünülüyordu. Buna karşı İmam Hümeyni tarafından 12. imamın zuhuruna kadar fakihlerin velayetine bir sistem düşüncesi ortaya atıldı. Bu kimileri tarafından Şii içerisinde kabul gördü, kimileri kabul görmedi. Bu başka bir tartışma ama rehberlik makamı böylece ortaya çıkmış oldu. Rehberlik makamı uzmanlar meclisi tarafından, uzmanlar konseyi tarafından, Hubregan tarafından seçilir ve ömür boyu makamda kalır. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı o bir hükümet kurar. Rehberin tabii onayı dahilinde istişarelerle. Bu kurulan hükümeti de icra edilir. Bunun dışında az önce bahsettiğim uzmanlar meclisi var ve Anayasayı Koruyucular Konseyi var. Bu Anayasayı Koruyucular Konseyi de meclisten çıkan kararların anayasa uygunluğu konusunu ve seçimlere aday olan isimlerin uygunluğu konusunu gündemine alır ve buna göre onaylar veya vetolar verir. Ve tabii ki parlamento var, İslami Şura Meclisi var. Bu da milletvekillerinin oluşturduğu bir parlamento düzeni. Bu şekilde bir yapısı var İran'ın. Bir yandan da dışişleri de karışık. Hatta kazanın olma durumu da, kazanın olduğu yer, ortam ve program da önemli. Evet. Hatta oradan yansıyan bir görüntü de reisinin kaybından birkaç saat öncesinde belki Aliyev'le görüşmesinde bir telaffuzda bulunuyor. Basına da yansıyor bu. Bu ziyaretimden birçokları rahatsızdır diyor. Bu toplantının birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz diyor aslında tam olarak tırnak içi ifade. Kimleri rahatsız etti bu toplantı? Neden rahatsız etti? Biraz bunu da açarak başlayalım dış politika sürecine. Şimdi tabii Azerbaycan ile İran'ın uzaklaşması, kılıçları birbirine çekmesi İsrail'in çok isteyeceği bir şey. Çünkü Azerbaycan-İsrail ilişkileri de malum çok yakın ve son dönemde de son birkaç yılda da ilişkiler açıkçası çok sağlıklı ve iyi değildi. Bunun birkaç tane sebebi var. İran'ın Azerbaycan içerisinde özellikle Hüseyinciler diye bilinen bir örgüt var. Azerbaycan Hizbullah'a diye düşünülebilir. Kasım Süleymani tarafından kurdurulmuş bir örgüt. Bunun faaliyetleri yükselmeye başlamıştı. Azerbaycan içerisindeki bu İran siyasetiyle güdümlü olan gruplara Azerbaycan istihbarat ve güvenlik güçleri operasyonlar gerçekleştirdi. Ve bunun dışında tabii Karabağ meselesinden kaynaklı olarak da o statükonun hızlı değişmesi İranlıların nasıl bir politika izleyeceğini çok belirleyememesine, kafa karışıklığına sebep oldu. Bu kafa karışıklığı da çelişkili mesajlara ve bazen de Azerbaycan'ın damarına basacak şekildeki sert söylemlere sebep oldu ve ilişkiler iyice günden güne uzaklaştılar, koptular. Şimdi bu son dönemdeki yakınlaşma bu bağlamda çok önemliydi. Çünkü hem ilişkilerin tekrar normalleşmesi bağlamında hem iki ülke arasındaki gerek ekonomik gerek siyasi paydaşların genişletilmesi anlamında bu baraj projesi bağlamında çok önemli bir
noktaydı. Fakat tabii bu son kaza bunun nasıl seyredeceğini belki değiştirir mi, dönüştürür mü? Bunda da çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü birçok paradigmayı değiştiren bir konu söz konusu burada. Bir paradigma vardı reisle beraber ve o paradigma şu an değişmiş durumda. İlişkilerin seyredin nereye doğru gideceğini şu an söylemek gene erken olur. Peki biraz da haritayı genişletirsek, reisinin dış politikası merak ediyorum aslında. Nasıl konumlandırırsınız? Hangi ülkeyle arası nasıldı? Böyle genel başlıklandırırsak ve güncel durumda da aslında nasıldı? Ona dinlersek daha net bir tablo çizmiş belki olabiliriz. Şimdi reisiden önce aslında Trump dönemiyle başlayan ve Trump'tan sonra da yumuşayacağı umut edilen ama düşünüldüğü gibi olmayan bir Amerikan politikası vardı. Bununla beraber tabii bölge ülkelerinin de tavırları şekillendi. Reisi geldiğinde sıkıştırılmış bir İran vardı aslında. Yani o 2015'teki rahatlıktan biraz daha farklı bir İran söz konusuydu. Dolayısıyla bu sıkıştırılmışlık içerisinde bir pozisyon alma durumu söz konusuydu. Genel manada komşularla yakın ilişkiler kurmaya çalışsa da Karabağ meselesinde olduğu gibi, İsrail olan ilişkilerde olduğu gibi işte zaten Kasım Süleyman'ın suikasti daha henüz olmuştu. 1-2 yıl geçmişti ve sonrasında da Fahrizade suikasti gibi çok ciddi konular söz konusu oldu. Daha böyle güvenlikçi bir yapıya bürünmek durumundaydı zaten İran. Sonrasında Mahsa Emini meselesi patladı malum. Bütün bunların tamamı İran iç ve dış siyasetini ciddi anlamda etkiler hale geldi. Türkiye ile olan ilişkiler bağlamında Karabağ meselesinde böyle biraz uzaklaşma var gibi gözükse de son ziyaretle birlikte ilişkiler çok ciddi anlamda ilerleme kat edilmişti ve bir ortak yol, ortak bir zeminde bulunmaya başlanmıştı. Arap ülkelerine bakıldığı zaman da gene Suudi Arabistan'la malum normalleşme gerçekleşmişti Çin'in arabuluculuğuyla. Bu bağlamda da adımlar, ilerlemeler söz konusuydu. Fakat işte bu Pakistan'ın bombalanması, sonrasında diğer bölgede yaşanan işte Suriye-Şam krizindeki o patlamadaki meseleden sonra biraz böyle gene güvenlikçi tarafı ağır basan bir dış politika oldu diyeyim. Özetle. Bu dış politikanın dışında aktif olarak masada olan çok gündem vardı aslında İran'ın. İşte seçim gündeminden bahsettik, nükleer gündemi var, İsrail'de olan gerilim var. Farklı da vardı aslında sizin belki sayabileceğiniz. Bu aktif gündemler neler şu an önümüzdeki sürece kalan reisiden sonraki döneme? İran'ın şu anki en büyük sorunu ekonomisi. Ekonomi ciddi anlamda problem. Yani ekonomi meselesini çözmeleri gerekiyor bir şekilde. Çünkü halkın birinci gündemi bu temelde. Meclis seçimleri yeni bitmişti. Daha yeni işte gruplar oluşturulacaktı. Başkanlık seçimleri vesaire yapılacaktı. Bu tabii ki bununla beraber açık kalmış bir başlık olarak duruyor. Fakat şimdi esas bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var önümüzde. Ve katılım meselesi son 3-4 seçimdir İran'da ciddi anlamda problem. Yani katılımı yüksek göstermeye çalışıyorlar. Çünkü meşruiyet tartışmalarına sebep olacak bir konu bu. Fakat son birkaç seçimdir %47'lerde hatta son seçimde %41'lerde kalmış bir durum var. Hatta ikinci tur seçimlerinde Tahran'da %8'lere kadar düşmüş durumda katılım. Bunun en büyük sebebi seçim mühendisliğiyle halkın destekleyebileceği adayların sistem dışına bırakılmış olması. En temelde. Yani sistem son birkaç seçimdir bir tek adayı öne çıkartıyor ve insanların buna oy vermesini sağlayacak şekilde bir yapı oluşturuyor. Bu da otomatikman katılıma ters etki ediyor. 2017'deki seçimlerde çünkü katılım çok yükseklerdeydi. Yani %70'leri bulmuş bir seviyedeydi. Hemen sonraki seçimlerinden bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın çok daha düşmesi bunun en büyük sebebi. Peki reisiye gelirsek aslında önemli bir faktör olarak reisi yapan, seçimi kazandıran, sonrasında aslında dini liderlik için de rehberlik için de hedef olarak gösterilen bu önemi taşıyan aslında sıfatlarınız kazandı. Reisi nasıl reisi oldu? Reisi dediğim gibi 1980'lerin en başından itibaren, yani devrimin ilk başından itibaren devrime sadakatle bağlı, sistem içerisine ne gerekiyorsa onu yapan bir insan. Yani o 88 idamlarındaki rolü de bu anlamda ciddi anlamda hem tartışıldı hem eleştirildi. Tahran kasabı diyenler vesaire oldu biliyorsunuz. Sistem içerisinden gelmiş bir insan yani özetle. Fakat halk tarafında zemini olan bir insan da değildi reisi. Yani halkın desteklediği, halkın desteğini arkasına alıp bir taban yaratarak oraya gelmiş bir insan değildi. Reisi daha çok içeriden bir kliğin, bir grubun ortaya çıkartması ve parlatmasıyla ve seçim mühendisliğiyle o makama gelmiş bir insandı. Dolayısıyla ilk başlarda ciddi anlamda eleştiri aldı birçok gruptan. Ama bu Cumhurbaşkanlığı'nın geçen işte 3-4 senelik süreç içerisinde sürekli olarak işlenerek ikinci döneme hazırlanıyordu. Bu kazayla beraber de bu ne yazık ki boşa çıkmış oldu. Kaza demişken son soru da olsun. Çok da konuşuluyor. Sabotaj iddiası mutlaka gündemde. İllaki çok konuşuldu. Nasıl yorumlandı? İran tarafında nasıl zemin buldu? Uluslararası anlamda nasıl karşılık buldu? Ya da sabotajsa gerçekten bundan sonra nasıl bir İran gördü? Şahsi fikrim sabotaj olmadığı yönünde. Yani helikopterin kalktığı hava koşulları belli. İran'ın havacılık tarihindeki şeyi belli. Hatta eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bu konuyla alakalı bu kazanın
sorumlusu yaptırımlardır dedik ki bu zaten alınamayan parçaların altını çizmek için söylenmiş bir laf. Dolayısıyla bu konuda ben sabotaj olmadığı düşüncesindeyim. Ama velev ki bir sabotaj oldu çünkü malum Orta Doğu burası, her şey olabiliyor. Bu şu anlama gelir, yani birileri gelmiş sizin güvenlik bürokrasinizi geçmiş, kalbinize kadar girmiş, teknisyenler artık neyse pilotlar hadi her kimse buralara nüfuz edebilmiş ve bir faaliyet gösterebilmiş. Bu yani herhangi bir Fahrizade suikastı gibi bir konu değil. Bu Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı'nın öldüğü bir sonucu olan bir şey ve bunun adını koyup aksiyon olmak gerekir buna karşı yani. Dolayısıyla İran'ın bunu açıktan bir şekilde keşfetse bile böyle bir şeyi işaret edeceğini, aksiyona geçeceğini düşünmüyorum. Arka planda taraflar bunu bilecektir. Buna göre elbette tedbirler alınacaktır, aksiyonlar alınacaktır. Ama açıktan bir şey söylemek ki bu Şam saldırısında bile biliyorsunuz ne kadar yükseldi konu ve açıktan bir savaş istemediği için taraflar o en usulünce konu kapatıldı. Bu konuda hiç açığa çekilmeden arka planda çözülecektir. Çok teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. İran iç siyasetinde şu an ciddi bir kaos söz konusu. Yani ne olacağını kestirmek, kesin olarak da şu olacak demek pek mümkün değil. Bunun birkaç sebebi var. En önemli sebebi şu, reisi bir kere önü açılan bir insan.